Efendim, bölgede yaşananların içinde bugün zaten aktardık. Batı Şeria'da, Filistin topraklarında da uçakların kullanıldığı yeni bir İsrail saldırısı var. Hatta 19 yıl sonra en büyük saldırı ya da uçaklarla yapılmış ve en ölümcül saldırı olarak da tanımlanıyor. Türkiye'nin mülteci kampında. İşte tam da bu noktada. Biz Gazze'de bu mevzu başladıktan sonra Batı Şeria'nın kuzey tarafından da yavaş yavaş daha acımasız bir şekilde İsrail'in oradaki Filistin topraklarını yutmaya çalıştığını gördük. Hatta hatırlayalım, bu ay içinde Ezgi Eygi de aynı noktada Filistinliler evlerinden köylerinden edilmesin diye yapılan barışçıl toplantıda keskin nişancı tarafından işte o bölgede vurulmuştu. Bu kez Türkiye'nin mülteci kampına savaş uçaklarıyla büyük bir saldırı düzenledi İsrail. Bununla ilişkili olarak da Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Onu aktarmaya çalışayım. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim şehrine düzenlediği saldırı hakkında diye başlıyor. Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir. İsrail tarafından Tulkerim şehrine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz diye duyuru devam ediyor. İsrail'in Filistin halkını meşru ve haklarını yok etmek üzere attığı her adım uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye olarak başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırıyoruz şeklinde ifadesi söz konusu. Şimdi İsrail ordusu nerede ne yapıyor diye düşünür konuşursak burada bir iki cümlede sarf edelim. Hatta geçen saatte o mavi hattı da yaptığımız haritada vardı ya, onu da bulup açarsak üzerine birkaç cümle söyleyeyim. Şimdi bu haritadan başlamak isterim. Biz Gazze'de olanları konuşuyorduk. Gazze'yi zaten çok küçük bir kara parçasını 7-8 ay boyunca nasıl bombalayabileceğini İsrail hani boşluk kalmadan gösterdi. Ve devamında da bunlar olurken biz 40 bini şimdi geçti Gazze'de can verenlerin. 1000'den fazla da biraz önce gösterdiğimiz Batı Şeria'nın farklı yerlerinde İsrail askerinin vurduğu, öldürdüğü, şiddet uygulayarak hayattan kopardığı 1000 Filistinliyi de oraya ekleyebiliriz. Şimdi bu düzlemde baktığımızda da birçok noktasına Suriye'nin de Lübnan'ın da saldırılar düzenleniyor. Bu çok küçük zaman diliminde de Lübnan'da da binlerle ifade edilen yaralılar ve 1000'e yaklaşan sanırım can kaybı da burada konuşuluyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi birazdan zaten konuşacağız, değerli isimlerde neden programında konuğum olacak. Farklı noktalardan cep açıp içeriye girmeye çalışan bölgenin durumuna göre de ilerlemek isteyen bir İsrail ordusu var. Ama bu cümleleri bu kadar uzatıp konuya tekrar dönmemin nedeni şu. Şimdi İsrail ilgisini nereye kaydırır, nasıl olur diye biz en başında konuşuyorduk. Hatta Gazze'ye saldırılarını ağırlaştırdıktan sonra sanırım 8, 9, 10 Ekim hani tarihler yanlış olabilir. Hizbullah da İsrail ordusunun dikkatini dağıtmak için diye söylenen saldırılar düzenlemişti. Bir şekilde roketler atılmıştı. Çok ilgi dağılmasa da hani bu nedenle olduğu söyleniyordu. Ama şimdi baktığımızda İsrail savaş uçaklarını her yerde kullanabildiği için, çünkü bu Gazze'de oldu. Batı Şeria'da şimdi yenilenen düzlemde onu da gördük. Lübnan'da da zaten onu engelleyecek bir güç olmadığı için istediği yere kadar gidip o bombalarını kullanabiliyor. O yüzden de şu anda 3 ayrı yerde, hadi işin içine eğer Suriye tarafını da katarsak 4 ayrı noktada bir şekilde İsrail'in bombardıman altında tuttuğu coğrafyaların olduğunu söylemek durumundayız. Hiç hayra alamet olmadığı ortada. Zaten sonuçları da hemen hemen her gün konuşuluyor. Birazdan zaten değerlendireceğiz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından Türkerim'le ilgili olan kısmını söyledim.